Bir insanın Yahudi olduğunu DNA'sından anlayabilir miyiz? Yani Yahudileri tanımlayan bir gen var mı? Yoksa Yahudilik sadece kültürel bir kimlik mi? İlk bakışta bunlar basit sorular gibi görünüyor ama bilim bu sorulara bayağı karmaşık cevaplar veriyor. İşte bu videoda bu karmaşık cevapları sade ve anlaşılır bir dille özetleyeceğiz. Son 20-25 yılda DNA teknolojilerinde büyük bir ilerleme sağlandı. Bu gelişmeler sayesinde araştırmacılar pek çok halk gibi Yahudi topluluklarının da genetik geçmişini ayrıntılı biçimde inceleyebiliyor. Yani Yahudilerin hikayesi yalnızca genetikten ibaret değil. Önceden de ifade ettiğim gibi genetik ancak tarih, arkeoloji ve dil bilimle birlikte değerlendirildiğinde sonuçlar anlamlı oluyor. Bugün dünyada Aşkenaz, Sefarat, Mizrahi, Etiyopya Yahudileri, Hint Yahudileri gibi birbirinden oldukça farklı Yahudi toplulukları bulunuyor. Bu çeşitlilik de tesadüf değil. Bu toplulukların büyük bölümü antik Levant çevresinde yaşamış ortak bir nüfusun farklı coğrafyalara yayılmasıyla ortaya çıktı. Bu yayılma sırasında Yahudiler yerel halklarla bir ölçüde karıştılar ve binlerce yıl boyunca farklı bölgelerde ayrı ayrı geliştiler. Bu yüzden biyolojik olarak tanımlanabilecek tek bir Yahudi genetiği yok. Ama bu Yahudi topluluklarının ortak bir geçmişe sahip olmadığı anlamına da gelmez. Tam tersine genetik araştırmalar dünyanın farklı bölgelerine yayılmış birçok Yahudi topluluğunun ortak bir tarihsel çekirdeği paylaştığını gösteriyor. Özellikle otozomal DNA analizleri ortaya koyuyor ki Avrupa'daki Aşkenaz Yahudileri, Akdeniz dünyasında ortaya çıkan Sefarat Yahudileri ve Orta Doğu'da yaşayan Mizrahi Yahudiler arasında önemli ölçüde genetik akrabalık bulunuyor. Bu toplulukların büyük bölümü genetik olarak Levant bölgesine, yani Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun kadim halklarına uzanan ortak bir çekirdek taşıyor. Burada önemli bir noktayı açıklamak gerekiyor. Bu videonun başlığı İsrail genetiği. Ancak bugün İsrail'de yaşayan nüfusun büyük bölümü 19. ve 20. yüzyıllarda dünyanın farklı bölgelerinden bölgeye göç eden Yahudi diaspora topluluklarının torunlarından oluşuyor. Yani İsrail'in genetik yapısını anlamak için aslında önce bu diaspora topluluklarının tarihine ve genetik geçmişine bakmamız gerekiyor. Başka bir deyişle İsrail'in genetik hikayesi tek bir coğrafyaya ait değil. Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kadar dünyanın farklı bölgelerine yayılmış Yahudi topluluklarının ortak geçmişinden oluşuyor. Peki genetik çalışmalar bu konuda bize ne söylüyor? Farklı kıtalara dağılmış bu topluluklar gerçekten ortak bir genetik köken paylaşıyor mu? Yoksa bulundukları bölgelerin halklarıyla mı daha çok benzeşiyorlar? Şimdi araştırmaların ortaya koyduğu tabloya bakalım. Yaklaşık 2500 yıl önce başlayan siyasi olaylar Yahudi nüfusunun Levant dışına yayılmasına yol açtı. M.Ö. 720'de İsrail Krallığı, M.Ö. 586'da ise Yahuda Krallığı yıkıldı. Babil sürgünü ve daha sonraki dönemlerde gerçekleşen göçler ile Roma dönemindeki savaşlar, özellikle milattan sonra 70 ve 135 olayları Yahudi topluluklarının dünyanın farklı bölgelerine yayılmasına yol açtı. Yahudiler zamanla Mısır'a, Mezopotamya'ya, Kuzey Afrika'ya ve Avrupa'ya yerleşti. Ama önemli bir noktayı vurgulamak gerekir. Bu göçlere rağmen Levant bölgesinde Yahudi varlığı hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmadı. Yani diaspora genişledi ama merkez tamamen kaybolmadı. Diaspora sürecinde Yahudi toplulukları yaşadıkları bölgelerde tamamen izole kalmadı. Genetik veriler çevre toplumlarda belli ölçülerle karışım olduğunu açıkça gösteriyor. Örneğin Avrupa'daki Aşkenaz Yahudileri ve Akdeniz dünyasındaki Sefaret Yahudileri genetik olarak Güney Avrupa popülasyonlarıyla belirgin benzerlikler taşıyor. Daha uzak coğrafyalarda ise tablo daha da ilginç. Hindistan'daki Bene İsrail topluluğu ya da Etiyopya'daki Beta İsrail gibi gruplar yaşadıkları bölgelerin yerel halklarıyla oldukça yüksek genetik benzerlik gösteriyor. Ancak buna rağmen özellikle baba soyunda Orta Doğu'ya uzanan bazı genetik izler hala görülebiliyor. Yani genel tablo kabaca şöyle. Ortak bir kök var ama diaspora boyunca her coğrafya kendi genetik izini bırakmış. Genetik araştırmaların özellikle odaklandığı alanlardan biri Y-DNA, yani baba soyunu inceleyen çalışmalar. Bu çalışmalar Yahudi erkek soylarının önemli bir bölümünün yakın doğu kökenli haplogruplarla bağlantılı olduğunu gösteriyor. En dikkat çekici örneklerden biri ise
Kohen olarak bilinen geleneksel rahiplik soyları. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan birçok Kohen erkeğinde ortak bir Y kromozomu işareti bulunuyor. Bu genetik işaret yaklaşık 3000 yıl önce yaşamış ortak bir erkek ataya kadar uzanıyor olabilir. Benzer şekilde Levi soyunda da yakın doğu bağlantılı genetik hatlar görülüyor. Bu durum ilginç bir noktaya işaret ediyor. Bazı durumlarda dini gelenek ile genetik veriler aynı tarihsel geçmişe işaret edebiliyor. Ancak bunun her zaman birebir örtüştüğünü söylemek doğru olmaz. Anne hattına yani mitokondriyal DNA çalışmalarına baktığımızda ise tablo biraz daha karmaşık. Özellikle Aşkenaz Yahudilerinde güçlü bir kurucu etkisi görülüyor. Yani bazı Yahudi topluluklarında belirli mitokondriyal DNA hatlarının çok yüksek oranda görülmesi geçmişte küçük bir grubun zamanla büyüyerek bugünkü nüfusun önemli bir bölümünü oluşturduğunu gösteriyor. Araştırmalar bugün yaşayan Aşkenazların anne soylarının yaklaşık %40'ının Orta Çağ'da yaşamış yalnızca 4 kadına kadar izlenebildiğini gösteriyor. Bu kadınların kökeninin Orta Doğu mu yoksa Güney Avrupa mı olduğu ise hala tartışma konusu. Ancak yakın doğudan mı geliyorlardı yoksa Roma döneminde Yahudiliğe geçmiş Avrupalı kadınlar mıydı? Son çalışmalar bunun üzerine odaklanıyor. Genetik araştırmalar bazen net cevaplar verebiliyor ama çoğu zaman yeni soruları da ortaya çıkarıyor. Aşkenaz toplumuyla ilgili diğer önemli bir konu ise nüfus darboğazı. Genetik çalışmalar yaklaşık 600 ila 800 yıl önce bu toplumun ciddi bir nüfus daralması yaşadığını gösteriyor. Bugün milyonlarca kişiden oluşan Aşkenaz nüfusunun genetik olarak aslında 330 ila 350 kişilik çok küçük bir kurucu nüfustan türediği anlaşılıyor. Almanya'daki Erfurt mezarlığında yapılan antik DNA analizleri de ilginç bir sonucu ortaya koydu. 2006 ve 2008 yıllarında yapılan araştırmaların yanı sıra bazı güncel çalışmalar 4 kurucu annenin mitokondriyal DNA K haplogrubu içindeki genetik hatlarının büyük ihtimalle Orta Doğu ya da Yakın Doğu kökenli olduğunu ileri sürüyor. K1A9 ve K2A2A1 gibi alt grupların Irak, Suriye ve İran'daki bazı topluluklarla benzerlik göstermesi de bu görüşü destekleyen bir unsur olarak ileri sürülüyor. Ancak herkes aynı fikirde değil. 2013 yılında yayınlanan oldukça geniş kapsamlı bir çalışma ise farklı bir sonuca ulaştı. Bu araştırmaya göre 4 kurucu anne dahil olmak üzere Aşkenaz Yahudilerinin anne soylarının yaklaşık %65 ile %81'i tarih öncesi Avrupa kökenli olabilir. Özellikle de Güney Avrupa'dan yani İtalya ve Yunanistan'dan. Şimdi gelelim uzun süre tartışılan başka bir konuya. Hazar hipotezi. Bir dönem oldukça popüler olan bu teoriye göre Doğu Avrupa'daki Aşkenaz Yahudilerinin büyük bölümü Orta Çağ'da Yahudiliği kabul eden Hazar Türklerinin torunlarıydı. Ancak bugüne kadar yapılan geniş çaplı genetik çalışmalar bu görüşü güçlü biçimde desteklemedi. Mevcut veriler Aşkenaz Yahudilerinin genetik yapısının Orta Doğu kökenli bir çekirdek ile Avrupa'dan gelen genetik katkıların karışımından oluştuğunu gösteriyor. Burada çok önemli bir noktayı da vurgulamak gerekiyor. Tarih boyunca Yahudilik yalnızca soyla tanımlanan bir kimlik olmadı. Aynı zamanda dini, kültürel ve toplumsal bir gelenekti. Nitekim İsrailli genetikçi Rafael Falk bu konuda oldukça net konuşuyor. Orta Doğu kökenli bazı genetik bileşenler tespit edilebilir ama biyolojik açıdan Yahudi tanımı yapmak mümkün değildir diyor. Bilim bize şunu söylüyor. Tek bir Yahudi geni yok ama tarih boyunca birbirine bağlanan genetik yollar var. Peki bu yollar bizi ne kadar geriye götürebilir? Eğer birçok Yahudi topluluğunda ortak bir Levant çekirdeği bulunuyorsa bu çekirdek ne kadar eskiye uzanıyor? Bir sonraki bölümde antik DNA çalışmalarına bakacağız ve bu hikayeyi biraz daha geriye götürerek Demir Çağı Levant toplumlarına yani 1. Tapınak döneminin insanlarına kadar uzanmaya çalışacağız. Peki doğrudan antik İsrail toplumuna ait DNA var mı? 2025 yılı itibariyle antik İsrailoğullarına doğrudan atfedilen DNA verisi oldukça sınırlı. Ancak 1. Tapınak dönemine tahlil kalıntılar var. Araştırmada Kiryat Yearim kazı alanından çıkarılan 2 birey incelendi. Biri erkek, diğeri kadın. Analizler erkek bireyin baba soyunun J2 haplogrubuna ait olduğunu gösteriyor. 2 bireyin
Anne soylarında ise T1A9 ve H87 olmak üzere iki farklı mitokondriyal haplogrup tespit edilmiş durumda. Bu sonuçlar Demir Çağı'nda Levant'ta yaşayan toplulukların genetik olarak Doğu Akdeniz nüfus ağı içinde yer aldığını gösteriyor. Yani antik İsrail toplumu çevresinde yaşadığı diğer toplumlardan farklı, genetik açıdan farklı bir topluluk değil. Tamamen izole bir nüfus da değil. Bölgedeki diğer toplumlarla etkileşim içinde olan daha geniş bir tarihsel dünyanın parçası. Bu sonuç arkeoloji ve tarih çalışmalarının ortaya koyduğu tabloyla da uyumlu. Şimdi genetiğin en ilginç kesişim noktalarından birine geliyoruz. Yahudi geleneğinde iki özel soydan söz ediliyor. Birisi Kohenler, diğeri Leviler. Kohenler geleneksel anlatıya göre Harun'un soyundan gelen rahiplerdir. Haham değil, rahip. Buna dikkat. Kohenlik babadan oğula geçen bir soy statüsü. Hahamlık ise bir soy değil, dini eğitimle kazanılan bir otorite. Leviler ise tarihsel olarak tapınak hizmetlerinde görev alan ikinci dini sınıf olarak kabul ediliyor. Peki bu anlatının genetikte bir karşılığı var mı? Evet. 1990'lardan itibaren Y-DNA araştırmaları ilginç bir sonucu ortaya koyuyor. Kohen erkeklerin önemli bir kısmı genetik olarak birbirine oldukça benzeyen bir baba hattı taşıyor. Bilim insanları bu paterne Kohen model haplotipi adını veriyor. Bu soyların büyük bölümü Orta Doğu'da yaygın olan J haplogrubunun JP58 alt koluna ait. Genetik saat hesaplamaları bu ortak atanın yaklaşık 3000 yıl önce yaşamış olabileceğini gösteriyor. Bu tarih geleneksel rahiplik anlatılarıyla kabaca aynı döneme denk geliyor. Ama burada önemli bir nokta var. Genetik veriler kutsal metinleri kanıtladı demek istemiyorum. Sadece belirli bir baba soyunun çok uzun süre korunmuş olabileceği anlaşılıyor diyorum. Levilerde ise tablo biraz farklı. Özellikle Avrupa kökenli Levilerin önemli bir kısmında R1A adlı bir haplogrup Y-DNA hattı görülüyor. İlk bakışta bu biraz şaşırtıcı. Çünkü R1A Doğu Avrupa'da oldukça yaygın. Bu nedenle bir dönem Levilerin Avrupa kökenli olabileceği tartışmalar ortaya çıkmıştı. Ancak daha ayrıntılı analizler bu soyun iki alt kola ait olduğunu gösterdi. Bunlar R1A M582 ve R1A Y2 619. Bu hatlar Doğu Avrupa toplumlarında neredeyse hiç görülmüyor. Bu nedenle Levilerdeki bu soyun büyük olasılıkla antik Yakın Doğu kökenli bir hattın devamı olduğu düşünülüyor. Bu da genetik araştırmalarda ilk bakışta görülen şeyin bazen yanıltıcı olabileceğini de bize ispatlıyor. Genetik araştırmalar, özellikle baba soyunu inceleyen Y-DNA çalışmaları Yahudi erkek hatlarının büyük ölçüde birkaç ana haplogrup etrafında toplandığını gösteriyor. En yaygın Y-DNA haplogrupları arasında J1 yaklaşık %15 ila 30, J2 yine yaklaşık %15 ila 30 ve E1B1B yaklaşık %10 ila 20 oranlarında görülüyor. Bunun yanı sıra R1A ve R1B gibi haplogruplar da genellikle %5 ila 15 civarında bulunuyor. Ayrıca G, Q ve T gibi diğer hatlar ise daha düşük oranlarda görülebiliyor. Özellikle J1, J2 ve E1B1B haplogrupları birçok Yahudi toplumunda yaklaşık %40 ila 60'lık bir oran oluşturuyor. Bu nedenle araştırmacılar bu 3 hattı genellikle Orta Doğu ya da Levant kökenli bir paternal çekirdek olarak yorumluyorlar. Avrupa'daki Aşkenaz Yahudilerinde tablo biraz değişiyor. E yaklaşık %21, J1 yaklaşık %18, J2 yaklaşık %18, R1A %9 ve R1B %11. Ayrıca Kohen yani geleneksel rahip soylarında J1P58 hattının özellikle yaygın olduğunu söylemiştim. Anne soyuna bakıldığında ise tablo biraz daha karmaşık. Çünkü diaspora boyunca yerel kadınlarla evlilikler bu hatları bayağı bir değiştirmiş. En sık görülen mtDNA haplogrupları arasında yani mitokondriyal DNA haplogrupları arasında K, özellikle K1A'nın alt grupları yaklaşık %30 ila %40. H yaklaşık %10 ila 20, J %5 ila 10 ve T yaklaşık %5 ila 10 oranlarında bulunuyor. N1B gibi bazı hatlar ise daha düşük oranlarda görülebiliyor. Genel tabloya bakıldığında araştırmalar şu sonucu ortaya koyuyor. Baba soyları büyük ölçüde Levant kökenli bir şekilde yansıtırken anne soyları diaspora boyunca Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan gelen katkılarla birazcık daha karma bir yapı göstermekte.
Yahudi tarihi hiçbir zaman tek bir coğrafyada kalmadı. Levant'tan çıkan topluluklar zamanla Kuzey Afrika'ya, Avrupa'ya, Kafkasya'ya ve Hindistan'a kadar yayıldı. Bu göçler sırasında her topluluk yaşadığı bölgenin hem kültürel hem de genetik izlerini taşıdı. Kuzey Afrika'daki Yahudi toplulukları diaspora tarihinin iyi bir örneğini gösteriyor. Fas, Cezayir, Tunus ve Libya'daki Yahudiler yüzyıllar boyunca Berberi ve Arap toplumlarıyla iç içe yaşadı. Genetik çalışmalar bu toplulukların çekirdek olarak diğer Yahudi gruplarıyla bağlantılı olduğunu ancak zaman içinde sınırlı ölçüde de olsa yerel katkı aldığını gösteriyor. 2008 yılında Fas, Tunus ve Libya Yahudileri üzerinde yapılan ayrıntılı bir mitokondriyal DNA araştırması ilginç bir sonucu ortaya koydu. Bu topluluklarda Kuzey Afrika'da yaygın olan M1 ve U6 haplogrupları büyük ölçüde bulunmuyordu. Araştırmacılar bunu tarihsel olarak güçlü olan endogami geleneğiyle, yani topluluk içinde evliliklerin yaygın olmasıyla açıklıyor. Yani Yahudiler birbirleriyle evlenmiş. Bu nedenle anne hattı üzerinden büyük ölçekli Berberi veya Arap genetik katkısının sınırlı kaldığı düşünülüyor. Benzer bir tablo Kafkasya ve İran hattında da karşımıza çıkıyor. Kafkasya'daki dağ Yahudileri ve İran ve Irak Yahudileri genetik olarak birbirine oldukça yakın bir küme oluşturuyor. Araştırmalar bu toplulukların yaklaşık 2500 yıl önce diğer Yahudi gruplarından ayrıldığını düşündürüyor. Bu tarihte neye denk geliyor? Babil sürgünü dönemine oldukça yakın. 2016'da Dağıstan'ın Derbent bölgesinde incelenen dağ Yahudisi erkeklerinde Orta Doğu'da görülen P77 haplogrubunun yaklaşık %11.8 oranında bulunduğu tespit edildi. Anne soyuna bakıldığında ise güçlü bir kurucu etkisi ortaya çıkıyor. Mitokondriyal DNA varyasyonlarının yaklaşık %58'inin Levant kökenli tek bir kadın soyuna dayanabileceği hesaplanıyor. Benzer şekilde Gürcistan Yahudilerinin de yaklaşık yarısının anne hattı tek bir kurucu kadına kadar izlenebiliyor. Diasporanın en ilginç örneklerinden birisi Hindistan'daki Bene İsrail topluluğu. Genetik analizler bu grubun genel olarak Hint halklarına benzediğini ancak aynı zamanda Yahudi topluluklarıyla anlamlı bir soy bağı taşıdığını gösteriyor. 2016 yılında yapılan ayrıntılı bir çalışma Bene İsrail erkeklerinde, yani Hindistan'daki Yahudi erkeklerde Güney Asya'da yaygın haplogrupların yanı sıra Orta Doğu kökenli E, G ve J hatlarının da bulunduğunu ortaya koydu. Anne hattında ise belirgin bir kurucu etkisi görülüyor. Topluluğun yaklaşık %41'inin yerli Hint kökenli tek bir kurucu kadından türediği de düşünülüyor. Bu örnekler diaspora tarihinin genel modelini açıkça gösteriyor. Küçük bir kurucu topluluk yeni bir bölgeye ulaşıyor. Zaman içinde yerel toplumlarla belirli ölçüde karışıyor. Fakat genetik hatlar binlerce yıl boyunca izlenebilir şekilde varlığını sürdürüyor. Aslında genetikte bu tür kurucu etkileri insanlık tarihinde oldukça yaygındır. Küçük bir başlangıç nüfusu yüzyıllar içinde milyonlara ulaşabilir. Ama genetik imza hala o küçük başlangıcın izlerini taşır. İnsanlık tarihi bazen de böyle çalışır. Büyük toplumların arkasında o küçük başlangıç hikayeleri vardır. Örneğin Hindistan'daki Yahudi toplulukları için en olası senaryo şu: Levant'tan gelen küçük bir göçmen grup bölgeye ulaştı. Zaman içinde yerel toplumlarla evlilikler yaptı ve ortaya karma bir genetik yapı çıktı. Diaspora içinde en çok incelenen topluluklardan biri ise Aşkenaz Yahudileri. Burada gerçekten dikkat çekici bir genetik durum var. Daha önce söylediğim gibi araştırmacılar bugün yaşayan milyonlarca Aşkenaz Yahudisinin büyük bir kısmının yaklaşık 700-800 yıl önce yaşamış küçük bir kurucu nüfusa dayandığını gösteriyor. Tahminlere göre bu başlangıç grubu birkaç yüz kişiden, 300-350 kişiden oluşuyor. Biraz önce söylemiştim. Genetikte bu olguya nüfus darboğaz denir. Bir toplumun nüfusu tarihin bir noktasında çok küçülür. Ardından hızla büyür. Nüfus artmış olsa bile genetik çeşitlilik uzun süre sınırlı kalabilir. Aşkenaz Yahudileri üzerinde yapılan çalışmaların ortaya koyduğu bir başka ilginç sonuç da Avrupa genetik katkısının büyük bölümünün Doğu Avrupa'dan değil, Güney Avrupa'dan, özellikle İtalya ve Yunanistan hattından olması. Araştırmalar Avrupa kökenli genetik katkının yaklaşık %60 ila %80'inin bu bölgeden geldiğini gösteriyor. Bu da önemli bir detay, çünkü Orta Çağ'dan ziyade Aşkenazların Roma İmparatorluğu döneminde bu kurucu etkisinin gerçekleşmiş olabileceği anlaşılıyor. Bu tabloyu destekleyen önemli çalışmalardan biri de 2022 yılında yayımlanan ve Almanya'nın Erfurt kentindeki
14. yüzyıla ait bir Yahudi mezarlığından çıkarılan 38 bireyin antik DNA'sı inceleyen araştırma. Sonuçlar Orta Çağ'daki Aşkenaz toplumunun bugüne kıyasla çok daha yüksek genetik çeşitliliğine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Modern Aşkenaz genetiği ise zaman içinde yaşanan kurucu etkiler ve nüfus darboğazları nedeniyle daha homojen hale gelmiş gibi görünüyor. Bu tür genetik daralmaların bir sonucu olarak da bazı kalıtsal hastalıkların belirli topluluklarda daha sık görülmesini mümkün kılıyor. Tay-Sachs, Kanavan, Gaucher hastalığı ve ailesel disotonomi gibi bazı rahatsızlıkların Aşkenaz Yahudilerinde daha yaygın olması da bu durumla ilişkilendiriliyor. Ancak bu hastalıklar herhangi bir topluluğa özgü değil. Benzer örnekler İzlanda gibi ada toplumlarında, Amish topluluklarında veya bazı Fin popülasyonlarında da görülüyor. Küçük kurucu nüfuslardan büyüyen toplumlarda bu tür genetik etkiler, genetik hastalıklar oldukça yaygındır. Şimdi rotayı Afrika boynuzuna çevirelim. Burada yaşayan Beta İsrail yani Etiyopya Yahudileri diaspora içinde oldukça farklı bir tablo sunuyorlar. Genetik çalışmalar bu topluluğun büyük ölçüde Doğu Afrika halklarına benzediğini gösteriyor. Özellikle Amhara ve Tigray topluluklarıyla güçlü genetik yakınlık bulunuyor. Bununla birlikte bazı analizlerde Levant bağlantısına işaret eden küçük genetik izler de tespit edilmiş durumda. Bu nedenle en olası senaryo şu: antik dönemde Levant kökenli küçük bir grup Afrika'ya ulaşıyor. Zaman içinde yerel toplumla karışıyor ve ortaya kültürel olarak Yahudi kimliğini koruyan fakat genetik açıdan büyük ölçüde Afrika kökenli bir topluluk çıkıyor. İnsanlık tarihi çoğu zamanda tam da böyle ilerler. Küçük göçler, yerel karışımlar ve yüzyıllar boyunca devam eden kültürel süreklilik. Ancak genetik bize bu uzun hikayenin sadece biyolojik izlerini gösteriyor. Kültür ise o hikayenin hafızasını bugüne taşıyor. Bilim insanları Yahudi topluluklarının genetik tarihini araştırırken başka bir tartışma da ortaya çıktı bu arada. Genetik olarak Yahudi olmak ile dini olarak Yahudi olmak aynı şey mi? Cevap aslında oldukça net. Hayır. Yahudi dini hukukuna yani halakaya göre bir kişinin Yahudi sayılabilmesi için iki yol var. Ya annesi Yahudi olacak ya da o kişi Yahudiliğe resmen geçmiş olacak. Burada belirleyici olan şey DNA değil. Örneğin genetik olarak Yahudi atası olmayan bir kişi Yahudiliğe geçtiğinde dini açıdan tamamen Yahudi kabul edilir. Benzer şekilde modern tıp teknolojileri de ilginç durumlar yaratabiliyor. Tüp bebek metodunu düşünün. Tüp bebek yöntemiyle genetik materyal farklı bir donörden gelse bile çocuğu taşıyan anne Yahudi ise çocuk dini açıdan Yahudi sayılır. Yani dini kimlik biyolojik bir testte değil, geleneksel hukuka dayandırılarak işletiliyor. Genetik araştırmalar ise bambaşka bir soruya cevap arıyorlar. Ortak kökenler, göçler ve tarihsel akrabalıklar. Bu nedenle bazen ilginç durumlar ortaya çıkabiliyor. Bir kişi genetik olarak Yahudi topluluklarına yakın olabilir. Yani genetik olarak Yahudidir ama dini açıdan Yahudi sayılmayabilir ya da tam tersi olur. Video serimin ilk bölümünden beri sürekli tekrar ettiğim gerçek yine karşımıza çıkıyor. Genetik kimlik ile kültürel ya da dini kimlik her zaman aynı şey değildir. Bu ayrım modern İsrail'de oldukça somut bir tartışmaya da dönüşmüş durumda zaten. Çünkü İsrail'de geri dönüş yasası adı verilen bir yasa var. Bu yasa Yahudilere ve onların çocuklarıyla torunlarına İsrail'e göç etme ve vatandaşlık alma hakkı tanıyor. Ancak pratikte bazen şu soru ortaya çıkabiliyor. Bir kişinin gerçekten Yahudi kökenli olduğu nasıl kanıtlanacak? Özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra İsrail'e göç etmek isteyen bazı kişilerden aile bağlarını desteklemek için DNA testleri talep edildi. Bu durum bazı araştırmacıların genetik vatandaşlık dediği bir kavramı gündeme getirdi. Fakat burada önemli bir ayrım var. İsrail'de vatandaşlık ile dini statü aynı şey değildir. Bir kişi geri dönüş yasası sayesinde İsrail vatandaşı olabilir. Fakat annesi Yahudi değilse Rabbinik mahkemeler onu dini açıdan Yahudi kabul etmeyebilir. Bu da bazen oldukça sıra dışı durumlara yol açabiliyor. Örneğin bir kişi İsrail vatandaşı olduğu halde dini kurallara göre evlenemeyebiliyor. Modern genetik teknolojiler bazen kimlik sorularını çözmek yerine daha karmaşık hale getirebiliyor. Bu noktada bazı sosyal bilimciler daha geniş bir kavramdan söz ediyor. Biyopolitika.
Bu kavramı Fransız düşünür Michel Foucault ortaya atmıştı. Basitçe söylemek gerekirse biyopolitika devletlerin nüfuslarını yalnızca yasalarla değil, sağlık, tıp ve biyoloji gibi alanlar üzerinden de yönetmesi anlamına geliyor. Bazı akademisyenlere göre genetik araştırmalar ve DNA testleri zaman zaman bu tür nüfus politikalarının bir parçası haline gelebiliyor. Özellikle göç ve vatandaşlık politikaları söz konusu olduğunda. Bu yorum herkes tarafından kabul edilen tek açıklama değil. Ama genetik, kimlik ve devlet politikası arasındaki ilişkinin modern dünyada ne kadar karmaşık halde geldiğini gösteren önemli bir tartışma. Genetiğin daha somut ve olumlu bir etkisi ise tıp alanında görülüyor. Örneğin tay saç hastalığı. 20. yüzyılda başlatılan gönüllü genetik tarama programları sayesinde Aşkenaz topluluklarında hastalığın görülme oranı büyük ölçüde azaldı. Bu genetik biliminin toplum sağlığına nasıl katkı sağlayabileceğinin güçlü bir örneği. Bugün birçok ülkede uygulanan taşıyıcılık testleri ve evlilik öncesi genetik taramalar da aynı yaklaşımın devamı kabul ediliyor. Şimdi videonun başındaki soruya geri dönelim. Yahudi diasporasının genetik tarihi bize ne anlatıyor? Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan birçok Yahudi topluluğu antik Levant bölgesine uzanan ortak bir tarihsel çekirdek paylaşıyor. Ancak diaspora boyunca farklı coğrafyalarda yaşayan topluluklar yerel halklarla da genetik etkileşim yaşamış. Bu yüzden ortaya çıkan tablo tek bir kökenden ibaret değil. Daha çok binlerce yıl boyunca oluşmuş genetik bir mozaik. Ve belki de en ilginç sonuç şu: kültürel kimlik genetikten bağımsız olarak da sürdürülebilir. Farklı genetik geçmişlere sahip topluluklar aynı dini ve kültürel kimliği yüzyıllar boyunca koruyabilir. Bugün genetik araştırmacıların ulaştığı nokta çok açık. Tek tip, saf ve homojen bir Yahudi genetiği yok. Bunun yerine şunu görüyoruz: ortak tarihsel bağlar, göçler, yerel karışımlar ve farklı coğrafyalarda şekillenen çeşitlilik. Yani Yahudi tarihi genetik açıdan ne tamamen izole ne de tamamen asimile olmuş bir hikaye. İkisi arasında uzanan uzun ve karmaşık bir tarih. Bilim bize genlerimizi açıklayabiliyor. Ama sizce bir halkı gerçekten tanımlayan tek şey genleri midir? DNA bize geçmişin izlerini gösteriyor ama insanın hikayesi yalnızca genlerinden, genetiğinden, DNA'sından ibaret değildir. Tarih, kültür ve hafıza da bu hikayenin önemli parçalarıdır. Neyse, bugünkü programın da sonuna geldik. Eğer bu tür bilim ve tarih keşiflerini birlikte sürdürmek isterseniz videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Genetik, bilim ve tarih konulu diğer videolarıma da göz atmanızı öneririm. Hatta neredeyse bir yıl önce hazırladığım Yahudi tarihi konulu videomu izlerseniz konuya bambaşka bir açıdan da bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.